Şöyle, aslında ben kendi yolculuğumda hem stratejik hem data hem operasyon hem marketing taraflarında bir yol kat ettim ve akabinde bu yolculukta her şeyden keyif aldığıma karar verdim. Birazcık karakter olarak da tüm tuşlara basmaktan çok keyif alırım. Dolayısıyla e-com'u, e-ticareti çok severek yaptığım için bu e-ticarete tüm tuşlarla nasıl hizmet veririm diye düşündüm. Tüm bu süreçleri de yaşarken her zaman tekstil üzerinde çalışmıştım. Bununla birlikte perakendeden kastımız da genellikle kadın modası üzerine oldu. Dolayısıyla ürün tarafında, operasyon tarafında, marketing tarafında, planlama tarafındaki tüm tecrübelerimle aslında tüm departmanlara bir ekip kurarak e-ticarette markalarımıza uçtan uca 361 hizmet sunuyoruz. Benim öğrendiğim şey şu oldu. E-ticarette herhangi birisi eksikse başarıya ulaşmak mümkün değil. Operasyon, planlama, ürünün gelişi, ürünün doğru olması, çekimin doğru olması, kontentlerin doğru çıkması gibi. Dolayısıyla şu anda Cobrand 12 kişilik bir ekip olarak hem de e-ticaret tarafında markalarına 360 derece hizmet vererek hem dijitalde hem de e-ticarette bütünleşmiş bir yapı oldu. Öncelikle tüm bu süreçlerde edindiğim tecrübelere istinaden hedef kitleyle bağ kurmak için content çok önemli. Ben bu firmayı, ben bu startup'ı kurarken ilk başta content'ten başladım. İlk content yöneticisini işe aldım. Akabinde henüz planlamacım yokken, satışçım yokken içeriye bir videographer ilanı açtık ve içeriye bir videographer aldık. Yani aslında hedef kitleme doğru contentle gitmeye çalışıyorum. Hedef kitlem benim contentimi nasıl izliyor, hangi sıklıkla izliyor? Tabii datasal taraflarını da adım adım takip ediyoruz. Dolayısıyla benim hedef kitlem kim? Hangi contenti istiyor ve hangi contente reaksiyon veriyor? Bunları ölçümleyip onlarla kurduğumuz bağı uzun soluklu hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü onlarla ilk bağ content ile başlıyor. Content'ten içeriye geliyor, ürünle devam ediyor ve yine Cobrands devrede, operasyonla da nihai hale geliyor. Müşteri hizmetleri de Cobrands devrede, yine müşteri hizmetleriyle de hayatına devam eden bir süreç oluyor aslında. Şöyle, zaten ben bir Shopify sevdalısıyım. Çünkü Shopify benim için puzzle gibi, tak çıkar ve sürekli güncellenen, zaten çok önde giden bir altyapıya sahip. Dolayısıyla ben panelimi görebiliyorum. Müşterime sunmak istediğim herhangi bir UI UX tarafında deneyim varsa Shopify'da direkt bakıp alıp hemen anında deneyebiliyorum. Yazdım, altyapıda kod yazıldı, geri döndü gibi süreçler benim için çok atıl. Çünkü yerinde duramayan ve sürekli aklıma gelen her fikri denemek isteyen birisiyim. Shopify buna çok olanak sağlıyordu. En başından beri zaten Shopify kullanan bir kullanıcıyım. Dolayısıyla Shopify ile başladım işime ama hep de Shopify ile devam etmeyi düşünüyorum. Değişen kullanıcı dinamiklerini benim takip etmeme gerek kalmıyor. Shopify zaten onları bana ürün olarak sunuyor oluyor. Dolayısıyla always Shopify yani. Aslında yola çıkışımız Shopify ile başlıyor. Shopify hizmeti sunan bir partner arayışına giriyoruz. Daha evvel 2 farklı partnerle yola çıkmayı denedim ama bizim yaptığımız iş biraz daha büyük ölçekli bir hizmet. Dolayısıyla partnerlikten daha çok bir teknoloji şirketiyle ya da daha büyük bir kapsamla iş ortaklığı kurmak istedik. Tabii ki bu mümkün değil teknik olarak ama sanki biz birer iş ortağıymışız gibi, işlerimiz sanki birlikteymiş gibi bir partnerlik yürütüyoruz. Karşımızdaki proje temsilcileri sanki bizimle birliktelermiş gibi anlık ve hızlı dönüşlerle tüm süreci lead ediyorlar. Holy Palm ile 3 tane web site build ettik 1-1,5 aylık süreç içerisinde. Şimdi 4.'nün hazırlıklarına başlıyoruz. Dolayısıyla sanki bizimle birlikteymiş gibi hiç mutluluğumuzu bile sorgulamadık. Yani hani Holy Palm'la Shopify. İkisi benim için aynı şey şu anda. Benim için en önemli şey zaman. Birisinin parası var, web sitesine ihtiyacı var ve zamanı yok. Adres Holy Palm. Çünkü benim ne istediğimi çok hızlı anlıyorlar. O da büyük ihtimalle müşteri segmentindeki genişlikten, tecrübeden ya da ekibin kalifikasyonundan kaynaklı bilmiyorum. Ama hiçbir şeyi 2 kez söylemedim.
Onu da geçtim. Zaten her şey benim önüme istediğimden daha iyi geldi her zaman. O yüzden söylüyorum. Web sitesi yapmak istiyorsanız ve zaman kaybetmek istemiyorsanız gidebileceğim tek yerin Holy Palm olduğunu düşünüyorum aslında. Bunu da tecrübelerime istinaden söylüyorum. Bir teknoloji ekibiniz yoksa şu ana kadarki en iyi partnerim aslında Holy Palm oldu. O yüzden tavsiye ediyorum. Şöyle, her ne kadar Shopify kullansak da Shopify ile birlikte birden fazla panel kullanıyoruz. İşte CRM tool'ları kullanıyoruz, ERP tool'ları kullanıyoruz ya da daha muhasebesel tarafta tool'lar kullanıyoruz. Bunu şirketi bütün olarak yönetmeye başladığınızda daha rahat görüntüleyebiliyorsunuz. Aslında ben bütün bu süreçlerin Shopify ile birlikte daha da dijital hale, yani bütünleşik, aslında burada dijitallik sordunuz ama daha bütünleşik hale gelmesini çok isterdim. Shopify'ın her yere entegre olabilmesini çok isterdim. Tabii ki bunlar custom yazılımlarla vesaire yapılabilir ama ben o tak çıkar butonumu burada da kullanmak isterdim. Yani Shopify'ı aldım, taktım, çıkardım ve aslında yoluma devam ediyorum gibi. Daha da dijitalleşmiş, daha da ürünlerimle bütün yapının konuştuğu bir halde Shopify'ı ana tool olarak kullanmak isterdim aslında. Henüz 3 tane proje yaptık ama bunun cevabı çok net. Göz bebeğimiz olan No Matter What projesi. No Matter What bizim ilk markamız. Şu an için de en yüksek hacimde olan markamız. O bizim markamız gibi aslında. Marka sahibi aynı zamanda bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla Holy Palm'la da o projeyle başladık. Önce her şeyi orada build ediyoruz. Önce her şeyi orada düşünüyoruz. Sonra diğer projelerimize buraya da olur, buraya da olur, buraya da olur derken o böyle bizim için biraz daha North Star oldu. Yani orada deniyoruz, keyif alıyoruz, diğer projelerimize de yerleştiriyoruz.